Vikingler, korkulan, acımasız, soydu, gaddar, yetenekli, bunlar ve diğer birçokları tarihte Vikingleri tanımlamak için kullanılan sözler olmuştur. Vikingler tüccar, kaşif ve savaşçı olarak tüm dünyaya nam salmış, 8. yüzyılın ortalarından 11. yüzyılın başlarına kadar etkin bir şekilde varlık göstermiş denizci bir kavimdi. Amerika kıtasını Kristof Kolomb'dan çok önce keşfetmiş ve Rusya'nın ücralarına kadar doğuya ilerlemişlerdi. Vikingler Avrupa'nın kuzey ve batısında birçok yeri fethetmiş ve hakimiyet kurmuşlardı. Hayatlarının büyük bir kısmını denizlerde geçiren Vikingler Avrupa'nın birçok bölgesini fethetmişlerdir. Viking sözcüğü eski Norseça'da dere sözcüğünden ya da eski İngilizce'de kamp sözcüğünden türemiştir. O dönem kullanılan İskandinav dilinde ise Viking kelimesi korsan anlamına gelmekteydi. Avrupa'ya yapılan Viking akınlarında birçok tarihi yer ve manastır yok olmuştu. Olaya tanıklık eden ve hayatta kalarak Avrupa'nın çeşitli bölgelerine dağılan keşişlerin dramatik ve trajik anlatımları yüzyıllarca sürecek bir Viking korkusu ve düşmanlığı yaratmıştır. Vikinglerin kaba, ilkel, medeniyetten uzak bir kavim olduğunu betimleyen bu anlatımların etkisiyle Avrupalıların Viking kültürüne uzun süre kayıtsız kaldıkları anlaşılmaktadır. Göçebe ve savaşçı bir kavim olan Vikinglerin yazılı geleneği olmayışı kültür izlerinin sürülmesini güçleştirmiştir. Vikingler sadece savaş değil ticarette de gelişmiş bir toplumdu. Özellikle deniz yoluyla çok çeşitli mal alım satımı ve takası yaparlardı. Köle, kürk, ağaç, bal, mors dişi, balinaya, karşılığında da gümüş, ipek, baharat ve şarap alırlardı. İngiltere'de York, İrlanda'da ise Dublin gibi büyük kentler aslında ilk kurulduklarında yerel halkın Vikinglerle buluşup mal değiş tokuşu yaptığı ticaret merkezleriydi. Dünyanın en acımasız savaşçıları, Moğollar. İleride Cengiz Han adını alacak olan Timuçin, zor geçen bir çocukluk döneminin ardından 1206 yılına kadar tüm Moğol kabilelerini tek bayrak altında birleştirmeyi başarmış, 1227 yılında öldüğünde Hazar Denizi'nden Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan ve Kuzey Çin'i de kapsayan bölgeyi Moğol İmparatorluğu'nun egemenliği altına almıştı. Aslında Cengiz Han'ın bir imparatorluk kurma niyeti yoktu. Onun fetihleri daha önce adını duyulmayan bu göçebe toplumunu tesadüfen bir imparatorluğa dönüştürmüştü. Moğol İmparatorluğu 1280'lerde en büyük sınırlarına ulaştığında Hindistan ve Güneydoğu Asya'daki kimi inatçı bölgeler dışında Macaristan'dan Kore'ye kadar uzanan devasa bir bölgeye yayılmış durumdaydı. Moğollar Cengiz Han'dan önce teşkilatsızdı. Siyasi bir birlikten yoksun olarak her Moğol boyu yazılmamış örf ve adet hukukuna göre yaşamaktaydı. Cengiz Han'dan sonra ise hırsızlık, yalan, evliliği bozma, kutsal suyun kirletilmesi, Moğol usulüne aykırı olarak hayvan öldürme gibi şeyler yapanlar ölümle cezalandırıldı. Muharebede karşı taraftan birine yardım eden, savaşta düşen subayın silahını kaldırıp eline vermeyen ve benzeri şeyler de ölümle sonuçlanırdı. Orduda büyük rütbeli bir generalin bir hatasında hem kendisi hem de ailesindeki herkes öldürülürdü. Cengiz Han'ın koyduğu ve mutlak kesinlikle uygulanan Moğol yasaları bu dağınık boyları düzene sokmuş, tek bir hanın yönetimi altında birleştirmişti. Oysaki o çağa kadar bir grup diğeriyle durmadan savaş halinde olduğundan Moğollar arasında bir birlikten söz etmek olanaksızdı. Cengiz Han her ne kadar yazı yazmayı bile bilmeyecek kadar cahil olsa da eğitimin öneminin farkındaydı. Tüm ailesinin ve emrindeki komutanlarının eğitim almasını, kültürün nimetlerinden faydalanmalarını istiyordu. Kültürlü kavimler arasında Uygurlar, Moğollara yaşayış tarzları bakımından en yakın olan topluluktu. Bu yüzden Cengiz Han hem bürokratik işleri yönetecek adamlarını ve oğullarının eğitmenlerini Uygurlar arasından seçti. Böylece Moğol ordusu seferdeyken tüm devlet işlerinin hem aksamadan hem de uzmanlaşmış kişiler tarafından yürütülmesini sağlamıştı. Moğol ordusunun sırrı: disiplin, eğitim, itaat. Yalnızca 150 yıl içinde dünyanın %22'sini fetheden ve yaklaşık 40 milyon insan öldürdüğü tahmin edilen Moğol ordusunun üstünlüğü elbette teknik bir üstünlük değildi. Moğolların silahları yay, kılıç, balta ve mızrak dönemin diğer milletlerinin kullandığı silahlardan pek farklı değildi. Hatta Moğollar başta kuşatma tekniklerinden bile tamamıyla habersizdi. Fakat Moğol askerleri çok disiplinliydi. Büyük bir cesaretle savaşırlardı ve kullandıkları hafif süvari teknikleri eşsizdi. Komutanlar yeteneklerine göre atanırdı. Hepsi taktik ve stratejik açıdan son derece başarılıydı. Üstelik Moğol seferlerinde lojistik ve organizasyona da ayrı bir önem verilirdi. Son olarak Moğol ordularının büyüklüğü muazzam bir etki yaratırdı. Yalnızca 700 bin kişilik küçük bir nüfusa sahip olan Moğollar bu açığı kapamak için 20 yaş üstü ve 60 yaş altı erkeklerin çok büyük bir bölümünü askere aldılar. Çünkü bu küçük nüfusta Çin gibi muazzam topraklara büyük seferler düzenlemek imkansızdı. Öte yandan ele geçirdikleri bölgelerin
halklarını askeri alarak orduların mevcudunu arttırmışlardı. Sonuç olarak Moğollar savaş alanına 200 bin 300 bin kişilik ordular çıkaracak bir güce erişmişti. Moğol ordusunun mevcudu ihtiyaca ve yerel nüfusa göre değişiyordu. O döneme ait rakamların büyük bir kısmında yedekler de mevcuda dahil edilmişti. Göçebe Moğol süvarileri, yardımcı piyadeler ve Müslüman ya da Çinli istihkamcılardan oluşan büyük Moğol orduları düşman karşısında sayı üstünlüğüne sahip olmayı başardı. Bu büyük ordular göçebelerin yüzyıllardan beri kullandığı onluk sisteme göre düzenlenmekteydi. Cengiz Han ordusunu 1203-1206 yılları arasında bu şekilde düzenlemeye başladı. Samuraylar, Japonya'nın soylu askerleri. Samuraylar, Japon askeri sınıfının en elit savaşçılarıydılar. Bu savaşçılar Bushido veya savaşçının yolu felsefesiyle yaşadılar. Bu felsefelerine göre ustalarına sadık kalmak, öz disiplini korumak ve etik davranmak bu felsefenin en önemli noktalarıydı. Samuraylar, yaylar, oklar ve mızraklar gibi mücadele için çok çeşitli silahlar kullanırdı. Japonların iyi bilinen etik uygulamalarından biri de yenilgiden sonra kendi kılıçları ile mide ya da karınlarını keserek intihar etmeleriydi. Samuraylar Bushido felsefesiyle ölüm korkularını yenmişlerdi. Samurayların yükselişe geçişi Japonya tarihinde Heian dönemi olarak bilinmektedir ve bu dönem 794-1185 yılları arasındadır. Japon kralları kendilerini korumak için bu samuray savaşçılarını işe almaya başlamışlardı. Samuraylar strateji, planlama, savaş, zanaat ve sanat gibi çeşitli konularda eğitim alırlardı. Birçok samuray savaşçısı aynı zamanda kaligrafi ve şiir ustasıydı. 1573 ve 1603 yılları arasında Toyotomi Hideyoshi tüm Japonları tek bir bayrak altında topladı ve kast sistemini tanıttı. Bu kast sisteminde en üstte samuraylar, bir altında çiftçiler, zanaatkarlar ve tüccarlar vardı. Her kasta aynı zamanda iç hiyerarşi de vardı. O dönemin kralları samurayları çiftçi ya da savaşçı hayatını seçmeleri için zorladı. Toyotomi Hideyoshi ayrıca samuraylar dışındaki herkesin silah kuşanmasını yasakladı. 1603 ve 1868 yılları arasında tüm bu değişiklikler tamamlandı ve samuraylar Japon kültürü içine iyice yerleşti. 1615 yılından itibaren yaklaşık 250 yıl boyunca Japonya'da bir miktar barış dönemi yaşandı. Dövüş becerilerinin öneminin azaldığı bu dönemlerde pek çok samuray savaşçısı bürokrat, sanatçı ya da öğretmen oldu. 1860 yılına gelindiğinde ise Japonya'nın feodal döneminin sonu ile samuray sınıfı da ortadan kaldırıldı. Jaguar Savaşçıları. Aztek ordusuna bağlı Jaguar savaşçıları özel bir birlikti. Tarihi 14. yüzyıla kadar uzayan Jaguar savaşçıları, Jaguar motifli kıyafetler giyip savaşta ön saflarda yer tutarlardı. Jaguarlar üzerine volkanik cam kesikleri saplanmış tahta kılıçlar kullanırlardı. Ele geçirdikleri düşmanları ise öldürüp inandıkları gece gökyüzü tanrısına kurban ederlerdi. Savaşçıların Jaguar gibi giymelerinin sebebi ise öncelikle Jaguar motifinin gece gökyüzü tanrıları Tezcatlipo'yu temsil etmesi, sonra da Jaguar elbisesinin kendilerine güç vereceğine inanmasıydılar. Jaguar savaşçısı olmak için bir savaşçının ardı ardına yapılmış 2 savaşta 12 düşmanı esir alması gerekmekteydi. Bu savaşçılar 16. yüzyılda Azteklerin de yok olmasıyla birlikte ortadan kalktı. Tarihin ilk düzenli birlikleri, Roma lejyonları. Roma İmparatorluğu ordusunun temelini Roma yurttaşı olan lejyonerlerden oluşturdu. Lejyonlardaki piyade erleri iyi korunmuş ve ağır silahlarla donatılmıştı. Bronz miğferlerinin iç kısmında başı korumak için demirden bir plaka vardı. Bedenlerinin üst kısmı ise deri zırhlarla kaplıydı. Düşmanla ilk teması kurdukları zaman kullandıkları pilyum denilen 2 tane kargı ile göğüs göğüse savaşmak üzere bir kılıç taşıyorlardı. Savaş başladığında Romalı askerler düşman birliklerine 20 metre mesafe kalacak şekilde koşuyor, mesafe 20 metre inince bir anda duruyor ve en öndekiler elindeki kargıları düşmanlara fırlatıyorlardı. Düşman ordusunun ön safı yere yığılırken ya da kalkanlarına saplanan kargıları çıkartmak için çabalarken lejyonerler kılıçlarını çekerek kalan 20 metreyi koşuyor ve düşmana karışmış ilk hatlarına saldırıyorlardı. Süvariler ise çoğunlukla kanatlardan yapılacak olası düşman saldırılarını engellemek için beklerdi. Her lejyonun başında imparator tarafından atanan ve legatus adı verilen komutanlar bulunuyordu. Roma İmparatoru Augustus politik ve ekonomik nedenlerden dolayı Marcus Antonius ile savaşının sonunda neredeyse 50'ye ulaşan lejyonların sayısını 28'e düşürdü. Teutoburg Ormanı Savaşı'nda kaybedilen 3 lejyonun ardından da toplam lejyon sayısı 25'e kadar düştü. Geri kalan lejyonlar da isyanlara kalkışınca isyanlar hemen bastırılıp yerine Aksuila adı verilen yeni birlikler kuruldu.